Hiç merak ettiniz mi? Hayatımızın her anında karşılaştığımız olağan dışı olaylar var. Peki bu sıra dışı durumlar nasıl gerçekleşiyor? İşte günlük yaşamımızda karşılaştığımız telepatik bağlar, insanlar arasındaki anlık bağ hislerini inceleyeceğiz. Bu sıra dışı olayı keşfetmek için birlikte bu ilginç belgesel yolculuğuna çıkıyoruz. Telepatik bağlar insanlar arasındaki anlık bağlantılar, belki de bir dostunuzla aynı anda aynı şeyi düşündünüz veya birinin size düşündüğünü hissettiniz. Bu telepatik bağlantılar nasıl gerçekleşiyor? Bilim ne diyor? Telepati insanlar arasında anlık bir bağlantı hissi yaratır ve bazen karşılaştığımız olaylarla bağlantılı gibi görünür. Ancak bilimsel olarak telepati henüz kanıtlanmamıştır. Bu tür durumlar genellikle benzer düşünceleri paylaşmanın ya da olayların sıklığının bir sonucu olabilir. Telepatik bağlar genellikle insanlar arasında kurulan iletişim veya hislerin anlık olarak paylaşılması gibi olayları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Ancak bilimsel açıdan telepati olarak adlandırılan bu fenomen hakkında kesin kanıtlar bulunmamaktadır ve bilim dünyasında genellikle kabul edilmemektedir. Telepatiye dair anekdotlar ve deneyimler birçok kültürde bulunsa da bilimsel yöntemlerle doğrulanmış bir kanıt yoktur. Ancak insanlar arasındaki duygusal bağlar ve iletişim mekanizmaları üzerine yapılan araştırmalar telepatik gibi görünen bazı durumları açıklamak için bazı ipuçları sunabilir. Bu ipuçlarından birincisi duygusal bağlardır. Duygusal bağlar insanlar arasındaki güçlü duygusal bağlar zaman zaman telepatik gibi görünen etkileşimlere neden olabilir. Örneğin yakın bir arkadaşınızın size ihtiyacını olduğunu hissetmeniz veya sevdiğiniz birinin ne hissettiğini tahmin etmeniz güçlü duygusal bağlarınızın bir sonucu olabilir. Bu tür bağlar empati ve duygusal zeka gibi sosyal becerilerle ilişkilendirilebilir. İkinci ipucumuz beden dili ve ifade. İletişim sadece sözcüklerle değil, aynı zamanda beden dili, yüz ifadeleri ve ses tonu gibi faktörlerle gerçekleşir. İnsanlar karşı tarafın beden dilini ve ifadelerini algılayarak o kişinin duygusal durumunu ve düşüncelerini tahmin edebilirler. Bu durum telepatik gibi görünen anlayışın gerçekte bu tür sinyallerin fark edilmesiyle ilgili olabileceğini düşündürülebilir. Üçüncü ipucumuz ise grup dinamikleri ve empati. Bazı durumlarda insanlar aynı duygusal deneyimleri paylaştıklarında veya birlikte güçlü bir deneyim yaşadıklarında bir tür grup empatisi oluşabilir. Bu durumda bir kişinin düşünceleri veya duyguları diğerlerine daha kolay aktarılabilir hale gelebilir. Dördüncü önerimiz bilinç dışı etkileşimler. Bazı psikolojik araştırmalar insanların bilinç dışı seviyede birbirleriyle etkileşebileceğini öne sürmektedir. Ancak bu etkileşimler genellikle bilinçaltı sinyallerin algılanması veya yorumlanması ile ilgilidir ve telepati gibi doğrudan zihin okuma fenomenleriyle değil. Telepati gibi fenomenler üzerine yapılan bilimsel araştırmalar devam etmektedir. Ancak bugüne kadar kesin kanıtlar elde edilmemiştir. Bu tür olayların çoğu insanların duygusal bağları, empati yetenekleri ve iletişim becerileri gibi daha bilinen psikolojik ve sosyal faktörlerle açıklanabilir. Evet, bu belgeselde günlük hayatta karşılaştığımız sıra dışı olayın bilimsel açıklamalarını keşfettik arkadaşlar. Bu olayların büyük çoğunluğu beynimizin işleyişindeki karmaşık süreçlerin bir sonucudur ve genellikle doğaüstü bir açıklamaya ihtiyaç duymazlar. Ancak insan zihninin karmaşıklığı ve evrenin sonsuzluğu bazen hala gizemlerle dolu olduğunu hatırlatır bize. Gelecekteki keşiflerde buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.